Arkadaşlar biz yine akşam ettik. Takıldık. Aynen. Dizi falan izledik işte bir şeyler. 6'ya geliyor saat. Acıktık. Bir tane dönerci var. Türk. Oraya gideceğiz şimdi. Bakalım, ucuz gözüküyordu. Bu Royal Palace'ın yanında kalıyoruz biz. Akşam olmuş. Buralar hareketlenmiş. Size orayı göstereyim şimdi. Öyle satıcılar falan var. Aynen. O böceklerden var yine. Gel gel. Göstereyim mi? Solda full böcek Görkem. Yiyorlar demek ki. Böcek mi bunlar? Aynen Görkem. Senin o İran'ın hamam böceklerinden var. Şunlar çekirge falan da, şunlar böcek. Senin o İran'ın böcekten var. Ha bak, şu karşıda da var, yiyor adam hatta. Adam yiyor. Gel geçelim. Bak yiyorlar şu an. Örümcek mi yiyorlar? Aynen, elinde şu an görüyorsunuz. Şunlardan yiyor. Ortalık böyle. Millet bir şeyler satıyor falan. Budalar falan var. Baksana aşağı güzelmiş lan burası akşam. Bildiğiniz yiyorlar. Koparmış bir bacağını. Adam yiyordu. Evet, ağır kokuyor ya, büyük ihtimal baharat. Şu anda geldi koku. Baharat falan basmışlar. O bildiğiniz örümceklerden var ya, böyle var ya, görmüşsünüzdür, kocaman tüylü tüylü elde gezdiriyorlar falan böyle YouTuber'lar. Ondan yiyorlar. Kızlar da yiyor. Arkadaşlar nasıl yiyorsunuz bunları ya? Çok kötü. Size hala koku geliyor. Şimdi bu kadar midesizsiniz yani gerçekten. Size burayı göstereyim. Ay, koku geldi, çok kötü. Saray böyle, giriş 10 dolar falandı galiba da. Yorumlarına baktım, yarısı kapalı falan, tadilatta diyor, gerek yok demişler. Biz de girmeyeceğiz büyük ihtimal. Bir dönerciye yaklaştık. Buralar Bassak Lane diye geçiyor. Barlar falan var. Eğlence var. Belki orayı da görürsek hareketlilik çekeriz. Mekanlar var. Burası da güzel. Türk. Bakabiliriz istiyorsan. Sahibi Türk. Türk İş Kebap diye bir dükkana geldik. Abilerin dükkanına. Her şey var. Vallahi köfte ve tavuk şiş söyledik. 6'şar dolar olması lazım. 6 dolarla 5,5 dolar falan. Ayranımız da var. Kendileri yapıyormuş. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu arkadaki yerde şimdi yemek yedik. Ben köfte yedim. Görkem de chicken yedi. Bir de ayran söylemiştik. Yemeği çektik zaten size. Aynen, güzeldi. 10 numara 5 yıldız vallahi. Fiyat da uygun. 15 dolar ödedik yani. Kocaman yemek yedik yani. Evet güzel. Et yedik bir de. Güzeldi. Abiler değildi, bayağı bir saattir muhabbet ediyoruz. Güzeldi. Burayı tavsiye ederiz size. Hani Kamboçya, Phnom Penh'e gelseniz kesinlikle buraya gelin. 2 ay önce açılmış. 10 numara 5 yıldız tavsiye. Ben beğendiysem herkes beğenir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada aralara girdik. İşte barlar falan var daha çok. Buralardan ufak bir gezip çıkacağız. Hem size göstermiş olalım. Saat 7:30 falan. Şu an çok kalabalık değil. Cumartesi günü. Ama hareket yok. Pek fazla. Belki birkaç saat sonra daha hareketli olabilir. Ha, buralarda bir şey yok ya. Bunun arkası yerel, lokal. Girersek çıkamayız orada. Biz geri dönelim. En iyisi Basilika'nın Monument'e gidelim. Oradan takılalım bizim oralara. Buralar böyle. Çok büyük değil sokak ama çok fazla mekan var. Hareketli değil ama Kamboçya'da hani böyle bir olması güzel. Daha elit duruyor burası. Değil mi? Ha? Buralar daha elit duruyor böyle. Daha böyle girip oturup muhabbet edebileceğin bir yer duruyor. Çünkü karı kız ayağı yok burada. Pek hani o diğer olaylar yok. Gözüktüğü kadar. Ya Avrupalılar işte normal oturuyor burada. Geliyor, aynen. Öyle buraya gelebilirsiniz. Bassak Line diye geçiyor burası. Gece biraz daha hareketli olur işte, en fazla o. Restoran da var. 2-3 tane Türk restoranı var. Hani burada aç da kalmazsınız. Şimdi bağımsızlık anıtı bu karşıdaki, meydandaki.
Onu görelim dedik. Bu da Kamboçya'da görülmesi gereken yerlerden bir yer olarak gözüküyor araştırdığımızda. Akşam daha güzel. Işıklandırma falan. Böyle meydana göbeğe anıt dikmişler. Solu ve sağ park şeklinde uzanıyor. Önemli sembollerden biri. Sen de oyna. Dans ediyorlar arkada. Güzel. Akşamı daha güzelmiş. Biraz Kamboçya biraz puan kazanıyor bugün. Erkan Türkleri gördü ya biraz. Aynen, bir kendime geldim. Bir de köfte yedim, çok güzeldi ya. Allah'ın özlemişim. Neyse. Adamlar da diyor ya burası pahalı diyorlar yani Evet. kendileri söylüyor. Burada Dedim yaşıyor ucuz adamlar. diyenler var diyoruz videoda, diyor yalan söylüyorlar diyor. Aynen direkt dediler yani. Biz demeden onlar dedi zaten. Aynen öyle. Gezginler burayı ucuz diye tanıtıyorlar. Yalan dedi yani adam. Artık biz doğru gezginler olarak Aynen. biz burayı düzgün tanıtıyoruz arkadaşlar şu an. Sadece Phnom Penh olarak ama ucuz değil arkadaşlar, pahalı. Pahalı. Çünkü dolar. Aynen. Bir de Phnom Penh Kamboçya'da gezecek en son yer. Geçerken uğranacak bir yer dediler. öyle Son bir dedi, iki gün hani evet. Kamboçya geldin, hani buraya doğru gidebilirsin gibisinden Aynen. oldu. Ona göre adalar var burada birkaç tane. Onlar Siem Reap falan birkaç yer söylüyor. Oralar güzelmiş. Ama abi dedi ki adalara da gitmeyin dedi. Ha, o abi Güzel orada değil. çalışmış çünkü. Evet. Çok güzel değil dedi oraya da. Hiç güzel değil falan Orada bayağı yapmış. kalmış herhalde abi. Yani. Öyle aklınızda olsun işte ya. Kamboçya'ya gelmeseniz de olur. Aynen. Biz tanıtıyoruz zaten. Böyle ışıklandırma yapmışlar yolu. Güzel olmuş. Yılbaşı yaklaşıyor. Belki de onunla ilgili bir şey. Onu da bir iki güne öğreniriz. Arkadaşlar Herkese merhaba. merhabalar. Biz vallahi bir iki gündür kamera açmıyoruz herhalde. Zaten bir video oldu. Aynen, Kamboçya'da. Kamboçya çok pahalı. Saçma sapan müzeler falan 10 dolardan başlıyor. Hiçbirine girmiyoruz. Boş Şimdi- takılıyoruz yani. Aynen. Akşam oldu şimdi. Instagram'a Phnom Penh yazdım işte. Bir yer çıktı. Bir de şu an Christmas zamanı. 6 kilometre ileride bir yer var. Orası çok güzel gözüküyordu. Şimdi biz de tuk-tuk'a atladık, gidiyoruz. Bir 20 dakika sonra falan oradayız. Akşam da çıkmamıştık böyle. Akşam da göstereyim. Buralardayız. Ha, burayı da yapmışlar. Burası yoktu. Böyle gidiyoruz şimdi. Bir 20 dakika sonra mekanda oluruz. Yarım saat. Aha, Eyfel. Yarım saat bir tuk-tuk yolculuğundan sonra geldik. Mekanı göstereyim size. Şöyle Hollanda'dan esintiler de var. Değirmenler falan. Ve Eyfel Kulemiz de var. Böyle çok güzel yapmışlar burayı. Burada da tekne şeklinde oturma alanı var. Burası Europark diye geçiyor. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin sembol yapıları var. Şöyle de bir kule var. Karşıda da var bir şey, onu yazdım baktım da göremedim. Büyük ihtimal İtalyan mimarisi. Biz devam ediyoruz yürümeye. Bayağı kalabalık. Şu an keyifli. Kamboçya şaşırttı bizi. Bu şekilde de Sydney Opera binasının bir benzerini yapmışlar. Bayağı başarılı burası ya. Güzel yapmışlar yani. Kamboçya'dan beklemeyeceğimiz hareketler yani. Yeme içme konusunda da bayağı bir çeşit var. Ha, kanı da var.
Kayıklar var. Aynen Venedik gibi yapmışlar. Su bitti zaten. Hemen arka tarafta böyle bir yer vardı. Görünce buraya geçelim dedik. Sonra devam edeceğiz iç tarafa. Yeme içme ağırlıklı. Burası. Hediye değil de tadımlık şeyler de var. Peki. Tadım menüsü de var burada. İnsanlar ikram da veriyor. Hediyelik de var. Arkadaşlar bayağı kalabalık. Bütün Phnom Penh burada gerçekten. Harbiden ya. Geziyoruz. Güzel yapmışlar öyle. Büyük ihtimal Christmas diye biraz hareketli bu kadar. Bence de. Bugün tam 25'i çünkü. 25'ine mi kutlanıyor arkadaşlar? 24'ünü 25'ine bağlayan gece mi? Bu konuda bir bilgimiz yoktu. Dün olabilirdi kutlamalar, bilmiyoruz. Bugün Dün de bir konser olabilir. olmuş bir yerde de sonra gördük onu ya. Geziyoruz öyle. Bakın yemek birkaç yerde var da emin değiliz. Takılıyoruz. Valla burayı gezdik. Fena değildi ya. Vakit geçirdik işte biraz. Değişiklik oldu bize de. Şimdi merkeze geri dönüyoruz. Orada da bir hareketli yerler var. Oralara gezeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra da zaten kapanış.